Bugünlerde galiba her ebeveynin öncelikli sorusu bu. Bir eğitimci gördüğümüz zaman ilk sorduğumuz soru bu. Hocam, özel okul mu, devlet okulu mu? Bana da çok sık geliyor bu soru. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Bir okul seçme kararında ilk sorumuz özel okul mu, devlet okulu mu olamaz. Hangi bütçe, hangi çocuk, hangi kent, hangi ülke, bir sürü belirleyicisi olan bir alanda kalkıp da özel okul mu, devlet okulu mu dersek yanlış karar vereceğimiz baştan belli demektir. Çünkü soru yanlış. Öncelikle şu. Birkaç ana ilkeyi belirleyelim ki o ana ilkeler karar verme konusunda size yardımcı olsun. Okul kararı çocuğunuzun bütün hayatını mahvedecek ya da kurtaracak olan şey değil. Her okul değiştirilebilir. Her okulun içerisinde kötü okul kararı vermiş olduğunuzu düşünseniz bile çocuğunuz çok iyi şeyler yapabilir. En iyi okulu seçtiğinizi düşünseniz de çocuğunuz istediğiniz performansı göstermeyebilir. O yüzden okula yaşamda hak ettiği kadar değer verelim. Okul hayatımız için önemli bir yer, çocuğumuzun hayatı için önemli bir yer ama en önemli yer değil. O yüzden karar baskımızı bir kere yumuşatalım. İkinci ilke, benim inandığım bir ilke, en yakın okul en iyisidir. Çünkü gelişmiş ülkelerde de, dünyanın her yerinde de iyi eğitim sistemleri yurttaşlarına en yakın mesafede iyi eğitim olanağı sunmayı hedef alırlar. Türkiye'nin de genel olarak hedefi bu olmalı. Her çocuğunun yürüyerek ulaşabileceği mesafede en azından temel eğitimi nitelikli olarak alma hakkını sağlamak zorundayız. Üçüncü koyabileceğimiz ilke, çocuğumun ilgisi, isteği, gelecekte olmak istediği kişi kim? Onun ihtiyacı için uygun okula bakmak zorundayız. Biz okul üzerinden gidersek ya kendi ihtiyaçlarımızı, çocuğumuzu görmek istediğimiz yeri, çocuğumuzun yanında oturmasını istediğimiz kişiyi seçiyoruz. Bunun çocuğumuz için doğru olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden karar baskısını öncelikle en aza indirmeye çalışalım. Sonra bunu bölümlere ayırabiliriz. Hani çocuğunuz anaokuluna başlayacaksa bu soru değişiyor. İlkokulda, ortaokulda, lisede hepsinde değişiyor. Yine bir ilke vermek isterim orada. Eğer tercihiniz özel okul olacaksa aile bütçenizin %25'inden, haydi %30'undan fazlasını bir okula veriyorsanız yanlış okuldasınız. Yine yanlış karar verdiniz. Çünkü ailenin iyi olma hali bir çocuk için çok daha kıymetli. Aile %30'dan fazla bütçesini bir özel okula ayırdığı zaman her şeyini özel okula verdiği için her şeyi de özel okuldan beklemiyormuş. Bu da okulların karşılayamayacağı bir şey olduğu için mutsuzluğa götüren kararlarımızdan biri olmak zorunda. Sınırlı bütçem var ama çocuğumla ilgili çok iyi hayallerim var. O da bunları yapabilecek gibi gözüküyor. Sınırlı bütçemi nerede harcayayım diye düşünebilirsiniz. Ben bununla ilgili örneğin Türkiye açısından ortaokulun ve anaokulunun para harcamamız için en doğru yerler olduğunu düşünüyorum. Bunun iki nedeni var. İlkokulda iyi bir öğretmen aslında, ki anaokul için de böyle söyleyebiliriz. İyi bir öğretmen pek çok sorunumuzu zaten çözüyor. Çünkü çocuğumuzun gününün önemli bir kısmı öğretmeniyle birlikte geçiyor ve iyi bir öğretmene rastlamışsa bir çocuk zaten çok şanslı bir okul hayatı başlatmış olur. Ortaokulda özellikle devlet okullarında ne yazık ki istediğimiz standarda ulaşamadığımız için bir branşta çok iyi bir öğretmenle bir aradayken çocuğumuz başka bir branşta hiç öğretmen olmaması ya da uzman öğretmenle karşılaşmaması gibi bir durum olabilir. Ortaokulda risk artıyor. Liseler açısından iyi liselerin zaten hemen hemen tamamı ücretsiz ya da çocuğumuz akademik olarak başarılıysa burslu okuma şansına sahip. O zaman iyi bir lise, iyi bir üniversiteye giden yolu sağladığı için de biz bütçemizi doğru yönetmiş oluruz. Anaokulları açısından Türkiye'de okul öncesi eğitime verilen önem artmaya başladı. Bu çok sevindirici bir gelişme ama sadece bakıcılık hizmeti gibi görülen bir noktada. Eğer anaokulunda sadece bakıcılık hizmeti verilen yer olarak bakarsak nitelikli bir anaokulu aramamaya başlıyoruz. Nitelikli bir anaokulu eğitimi çocuğumuzun gelecek eğitimi açısından en güçlü ve en önemli yer. Bütün araştırmalar, global düzeydeki bütün araştırmalar bize yaptığımız her harcamanın zaman ya da finansal olarak fazlasıyla karşılığını alabildiğimiz bölümün anaokulu olduğunu gösteriyor. Hangi çocuk için okul seçtiğiniz önemli. Hangi yaş grubu, hangi kademe için seçtiğiniz önemli. Bu ilkeleri biraz çalıştırırsak, başlangıçta söylediğim ilkeleri, örneğin evinizin yanında
İyi bir devlet okulu var, iyi de bir öğretmene rastladınız. Gördüğüm kadarıyla problemimizi çözdük gibi gözüküyor. Ama çocuğumuzun ihtiyacı başka olabilir. Biz burada bir yanlış karara da şöyle ulaşıyoruz. Özellikle temel eğitimde çocuğumuzun hangi yönü zayıfsa o zayıf yönü bizim kaygımız haline gelmeye başlıyor. Korumacı yetiştirmeye çalışıyoruz çocuğumuzu. Eğer biraz cılızsa ya o düşebilir, kalabalık ortamlarda zorlanabilir diyerek onun zayıf yönünü daha da zayıflatacağımız tercihlerde bulunuyoruz. Bir kere bu bakış açısını değiştirmek zorundayız. Çocuklarımızın en zayıf tarafı güçlendirmemiz gereken tarafları. Güçlenme de bir zorlanma ve gelişme baskısı olmadan sağlanabilen bir şey değil. O yüzden çocuklarımıza dair kaygılarımız, çocuklarımızın zayıf taraflarını korumaya almamıza neden olacak çözümlere bizi götürmez. Ya benim çocuğum çok yumuşaktır, erkek öğretmenine biraz daha üslubu sert olabilir. O nedenle ben kadın öğretmen istiyorum. Şimdi kadın öğretmen ya da erkek öğretmen olması onun ne kadar şefkatli olduğu ya da diğeriyle ilgili bir kere bir kriter değil. Anne babalık rolleri öğretmene atfedebileceğimiz roller değil. Ben bunun temel bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani benim öğretmenim annem gibidir, babam gibidir dilinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Öğretmenlik bir profesyonel meslek olarak işini iyi yapmak üzerine bir sistem. O yüzden çocuğun anne babası ayrı, öğretmen ayrı. O nedenle öğretmene anne babalığa dair roller atfederek ilerlemememiz önemli. Hatta bazen çocuğumuzun zayıf tarafıyla ters düşebilecek özellikleri olan bir öğretmen çocuğumuz için çok iyi olabilir. Bazen çok iyi bir okula tercih ettiğinizi düşünürsünüz. Okulun akademik başarıları, kampüsü, her şeyi çok iyidir. Herkes o okula gitmek istiyordur. Ama sizin çocuğunuz o okula gitmek istemeyebilir. O çocuğun 100.000 metrekare kapalı alanı da olsa bir okulun içerisinde sizin çocuğunuz 40 metrekarelik bir alanda hayatını sürdürecek. Bahçeyi de kullandığınızı düşünün. Sizin çocuğunuzun bir okuldaki hayatı 200 metrekareyle sınırlı. Siz çocuğunuzun o 200 metrekarede ne yaşayacağına bakın. O 200 metrekarenin içerisinde kaç öğretmenle temas edeceğine, o öğretmenlerin çocuğunuzla kuracağı ilişkiye bakmak zorundasınız. Anaokuluna karar verirken o okulun lisedeki başarısına bakılamaz. Anaokulunda ne yaptığınıza bakacaksınız. Ve lütfen kararlarınızı 4 aşamaya ayırın. Yani anaokulu kararı bağımsız bir karar. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite. 5 karar oldu. Sizi düşünsel olarak karar verme konusunda yanılgıya düşürecek en önemli nedenlerden bir tanesi çok baskıyla karar verildiği ve kaygı düzeyi yüksek karar verildiği için bir kere karar ver kurtul. Bu da çoğunlukla anaokulundan başlasın, lisede bir okuldan mezun olsun gibi bir yaklaşıma götürüyor. Lisesini çok beğendiğiniz bir okulun anaokulu o performanslı olabilir mi? Çok güzel üniversite başarıları var. Bütün öğrencileri yurt dışına gidiyormuş demek için 12 yıl sonrası için çocuğunuzu ana sınıfında oraya vermeniz doğru karar olabilir mi? Siz 5 kere bu kararı vereceksiniz. Her şeyden önce bunu düşünün. Bu 5 kere vereceğiniz kararı bir defada vererek karar verme baskısıyla yanlış yapmayın. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye geçişte bu kararlar tekrar tekrar verilmeli. Okulları tekrar tekrar değerlendirmelisiniz. Şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Bir tek ebeveynlik türü olamaz bir insana ait. Çocuğunuzun yaşına ve ihtiyacına göre ebeveynlik türleriniz değişmek zorunda. Bazen çok nazik bir ebeveyn olabilirsiniz, bazen disiplinli bir ebeveyn olmanız gerekebilir. Çocuğunuzun yaşı ya da yaşadığı bir durumla ilgili bunu değerlendirin. Ebeveynlik türleri konusunda da ileride konuşacağız. Yaşa göre ebeveynlik hakkında da konuşacağız. Ama bunun ilk maddesi şu olsun. Çocuğunuzun yaşına uygun olarak okul seçme kararını nasıl vereceğiniz ebeveynlik türünüzle ilgili de bir gösterge aslında. İlkokuldaki daha koruyucu, kollayıcı ebeveynlik tarzınız üniversiteye geldiğinde daha onun istekleri ve onun kararlarına saygı duyan bir ebeveynliğe dönüşmek zorunda. Anaokulu ve ilkokul seçimi sizin, lise ve üniversite seçimi aslında çocuğunuzun seçimi.